Gerçek adı Mehmet Said'dir. Said Faik Abasıyanık 18 Kasım 1906 tarihinde Adapazarı'nda doğdu. Babası Mehmet Faik Bey kereste tüccarıydı. İlk öğrenimine Adapazarı'nda başlayan Abasıyanık, orta öğrenimine İstanbul Erkek Lisesi ve Bursa Lisesi'nde devam etti. Edebiyat hayatına bu dönemde şiirle atıldı. İlk öyküsü İpek Mendili 1926 yılında yazdı. 1929'da Kenan Hulusi aracılığıyla Uçurtma adlı öyküsü Milliyet gazetesinde yayınlandı. 1928 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 2 sene okuduktan sonra babasının isteği üzerine İsviçre'ye iktisat okumaya gitti. Daha sonra Fransa'ya geçti. 1931-1935 yılları arasında Fransa'da kaldı. Uzun bir süre Fransa'da kalarak entelektüel çevrelere girdi. Burada sürdüğü düzensiz yaşam yüzünden babası kendisini geri çağırdı ve 1935 yılında yüksek öğrenimini yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Halıcıoğlu Ermeni Yetim Mektebi'nde Türkçe öğretmenliği yaptı. Ardından babasının açtığı toptancı tahıl mağazasını işletmekle uğraşsa da başarılı olamadı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Haber adlı gazetede adliye muhabirliği yaptı. Bu dönemden sonra sadece yazı işleriyle uğraşmaya karar verdi. 1936'da ilk kitabı Semaver yayımlandı. 1939 yılında babasının ölümü üzerine yazmayı bıraktı. Maddi güçlük çeken annesiyle birlikte Burgazada'daki evinde yaşamaya başladı. Türkiye'deki siyasi rejimin yazarlara baskısının ağır olduğu bir dönemde 1940 yılında Şahmerdan adlı kitabını yayınladı. Bu kitapta bulunan bir öykü nedeniyle Sıkı Yönetim Mahkemesince yargılandı. Beraatine kadar Medar-ı Muaşeret Motoru adlı kitabı da toplatıldı. 1946 yılında kendisine siroz teşhisi konulana kadar yazmaya devam etti. Daha sonra yazmaya yeniden başladı. 1951 yılında yazdığı Kayıp Aranıyor adlı kitabı toplatıldı. 1953'te Amerika'daki derneğe fahri üye seçildi. Said Faik Abasıyanık 11 Mayıs 1954 tarihinde Burgazada'daki evinde siroz nedeniyle vefat etti. 1963 yılında annesinin ölümünden sonra evi Said Faik Müzesi haline getirildi. Vasiyeti gereğince eserleri Darüşşafaka Derneği'ne bırakıldı. Annesi Makbule Hanım'ın çabalarıyla ölümünden bir yıl sonra verilmeye başlanan hikaye ödülü Said Faik Hikaye Armağanı halen devam etmektedir.